Merhabalar. Esflora kanalımıza hoş geldiniz. İlk videomuzla karşınızdayız. Bu kanalda 2002 yılından bu yana edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizi, yeni sıra dışı çeşitlerimizi, yetiştiricilik ve çoğaltma tekniklerini ve en önemlisi sizlerden gelebilecek isteklere cevap videoları paylaşacağız. Bugünkü videomuzun konusu 4 yıldır üzerinde çalıştığımız incir yetiştiriciliği ile ilgili olacak. Konu ve çeşitler çok geniş olduğu için bu videoda bazı soğuğa dayanıklı incir çeşitlerinden bahsederek giriş yapmış olalım. İleride diğer çeşitlerimiz ve incir ile ilgili daha farklı videolarımız mutlaka olacak. Şimdi soğuğa dayanıklı incir çeşitleri konusuna başlayalım. Bildiğimiz gibi incir, ılıman iklim meyvesidir. Ve incir yetiştiriciliği konusunda ülkemizde soğuğa dayanıklılık bölgesi, 9 ve 10 ve hatta 11 olan şehirlerimiz, özellikle de Aydın ve Bursa öne çıkmaktadır. Akdeniz iklimi bitkisi olan incir hakkında diğer ülkeleri araştırdığımızda bölge 5'te bile incir yetiştirenler olduğunu görürüz. Tabii ki bu kadar soğuk bölgelerde çokça yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Ancak bölge 8, bölge 7 ve hatta bölge 6'da da yoğun olarak yetiştirilmektedir. Buralarda hangi incir çeşitleri yetiştiriliyor diye baktığımızda ise ülkemizde pek bilinmeyen incir çeşitleriyle karşılaşıyoruz. Soğuk iklimlerde incir yetiştiriciliği için en önemli husus çeşit seçimidir. Şimdi bu çeşitleri bildiğimiz incir çeşitlerinden ayıran özellikleri açıklayıp bizim koleksiyonumuzda olanları tanıtmaya çalışalım. İncirlerde tozlamayı gerçekleştiren ilek sineği veya incir arısı olarak adlandırılan canlı, bölge 8 ve aşağısında yaşamını sürdürememektedir. Bu nedenle soğuk iklimlerde yetiştirilebilecek incir çeşidinin tozlayıcıya ihtiyaç duymaması gerekir. Çünkü erkek çeşidin olması ilek sineği olmadığında bir anlam ifade etmemektedir. İkinci husus ise soğuk bölgelerde yetişme sezonunun kısa olmasıdır. Yaz daha geç ve sonbahar daha erken gelir. Ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen incir çeşitlerinde meyve oluşumu başlangıcından hasada kadar geçen süre 120-140 gün veya daha fazladır. Soğuğa dayanıklı çeşitlerde ise bu süre 70 ila 120 gün arasıdır. Ayrıca genetik olarak soğuğa dirençli olmak, ilkbaharda geç yapraklanmaya başlamak ve gövde tamamen donarak ölse bile aynı sezon kökten sürgün verip meyve vermek ve olgunlaştırmak da önemli özelliklerdir. Eğer çeşidin olgunlaşma süresi uzun ve yetiştirme sezonu kısa ise, yaz sezonu yeni oluşan sürgünlerdeki meyvelerin olgunlaşması için yeterli olmayacaktır. Bu bilgilendirmeden sonra bazı soğuğa dayanıklı çeşitleri tanıtmaya başlayalım. 1. Hardy Chicago. Bazı kaynaklar bu incirin 1980'lerde Chicago'da bulunduğunu iddia etse de, İtalya'nın Etna Dağı bölgesinden gelmiş olması daha olası görünmektedir. Her durumda soğuğa dayanıklı yapısı nedeniyle Kuzey Amerika'da yetiştirilen en yaygın çeşitlerden biri haline gelmiştir. Hardy Chicago, Kuzey Amerika için en güvenilir soğuğa dayanıklı incirlerden biri olarak kabul edilir. Mükemmel tatlı, koyu renkli orman meyvesi aromalı ve sulu lezzetli meyveleri vardır. Kabuğu mor mavi bronz, yumuşak reçel kıvamında etli ve bal tonlarında tatlı bir lezzete sahiptir. Orta sezon bir çeşittir. Meyveler orta büyüklükte ve yaklaşık 35 gram ağırlığındadır. 2. Dalmatia, bir diğer adı da Stella'dır. Hırvatistan kökenli olduğu düşünülen bir çeşittir. Meyveleri çok iri, dış rengi yeşil ve iç rengi çilek kırmızısıdır. Adriyatik orman meyveli aromaya sahip incir çeşitleri kategorisindedir. Yılda 2 kez meyve verir. Bir önceki yılın dallarında oluşan ve yellop olarak adlandırılan meyveleri bazen 200 grama kadar ulaşabilir. Şu an gördüğünüz üstteki iri meyve yellop meyvesidir. Alttaki diğer küçük meyveler ise İlop olarak adlandırılan, aynı yılın sürgünlerinde oluşan ana ürün meyveleridir ve zamanı geldiğinde onlar da çok iri olacaktır. Orta geç sezon bir çeşittir. 3. Ronde de Bordeaux.
70 gün süren olgunlaşma süresiyle en kısa sürede olgunlaşan, bu özelliğiyle kısa sezon bölgelere en uygun çeşit olan ve kaliteli meyvelere sahip erkenci bir Fransız çeşididir. Bordeaux orman meyvesi aromalı tada sahip kategorinin referans çeşididir. Meyveleri yuvarlak, 30 gram ağırlıkta, dış rengi mor ve iç rengi kırmızıdır. Bölge 7 ve aşağısında tüm gövde soğuktan dolayı ölse bile baharda köklerden gelecek sürgünleri hızlıca geliştiren ve aynı sezon meyveleri olgunlaştıran özel bir çeşittir. 4. Laredex English Brown Turkey. Dünya genelinde en çok karmaşa yaşanan soğuğa dayanıklı incir çeşidi, Brown Turkey çeşididir. Genellikle soğuğa dayanıklı olmayan Eastern Brown Turkey veya California Brown Turkey çeşitleri bitki piyasasında satılmaktadır ve soğuğa dayanıklı olan grup English Brown Turkey olarak adlandırılmaktadır. Laredex English Brown Turkey çeşidi çok daha soğuğa dayanıklıdır. 18 yaşındaki orijinal ağaç -27 derece soğuklara maruz kalmış ve ölmemiştir. Meyveleri altuni kahverengidir ve 40 gram civarı ağırlıktadır. Meyve tadı şekerli kategoridedir ve lezzetlidir. Yılda 2 kez meyve verir ve yellop meyveleri daha iridir. Orta geç sezon bir çeşittir. 5. Violette de Bordeaux. Erkenci, 80 günde olgunlaşan ve soğuğa dayanıklı bir Fransız çeşididir. Yılda 2 kez meyve verir ve her iki grup meyvede çok kalitelidir. Çok verimli bir çeşittir. Ve meyveler küçük orta boy, 20-25 gram ağırlıkta, çok tatlı ve yoğun orman meyvesi aromalıdır. Binlerce incir meraklısı arasında yapılan bir ankette, yüzlerce incir çeşidi arasında Violette de Bordeaux birinci seçilmiştir. İlk videomuzu daha da uzatmamak adına çeşitlere şimdilik bir virgül koyup birkaç genel bilgi vermek istiyorum. İncir meyveleri aromalarına göre bal, şeker, Adriyatik orman meyveli, Bordeaux orman meyveli, siyah orman meyveli ve egzotik orman meyveli olarak sınıflandırılmaktadırlar. İncir çeşidi ne olursa olsun, bitki güçleninceye kadar aşırı soğuklardan korunmalıdır. Çok soğuk bir bölgede yaşıyorsanız, bunun en kolay yolu 2 yıl saksıda yetiştirip, kışın kapalı bir ortama alıp bitki güçlendiğinde yere dikmektir. Yoğun malçlama bitki köklerini soğuktan kısmen koruyacak ve üst kısmı tamamen donsa bile köklerden yeni sürgünler gelecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğenirseniz daha çok kişiye ulaşabiliriz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Elimizden geldiği kadar sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. İleride hazırlamamızı istediğiniz konuları da yorum bölümüne yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.